Hindistan ve Pakistan. Güçlü, karmaşık ve tarih boyunca birbirine bağlı iki ulus. 1947'de Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu iki ülke aynı topraklar üzerinde yükseldi. Ancak bağımsızlık süreci barış ve istikrar getirmedi. Tam aksine bölünme bu topraklar üzerine derin bir çatışmanın tohumlarını attı. Hindistan büyük bir nükleer güç ve yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi durumunda. Diğer yandaysa nükleer silahlara sahip tek Müslüman devlet olan Pakistan yer alıyor. Bu iki devlet arasında yaşanan çekişmenin merkezinde ise Keşmir bölgesi var. Keşmir her iki ülkenin de hak iddia ettiği bir bölge olarak tarih sahnesinde yer alıyor. Bu durum sadece bir anlaşmazlık değil, aynı zamanda silahlı çatışmaların da temelini oluşturuyor. Bu belgeselde Hindistan ve Pakistan arasındaki bu derin çatışmanın kökenlerini, Keşmir sorunun nasıl ortaya çıktığını ve bu iki devlet arasındaki savaşlara nasıl yol açtığını inceleyeceğiz. Şimdi birlikte bu tarihi hikayenin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Britanya İmparatorluğu'nun en değerli sömürgelerinden olan Hindistan'da bağımsızlık hareketleri 20. yüzyılla beraber giderek güç kazanmaya başladı. Bu hareketlerin önde gelen isimleri arasında sivil itaatsizlik ve barışçıl protestolarla Britanya hakimiyetine karşı mücadele eden Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru ve Muhammed Ali Cinnah gibi liderler yer alıyordu. Başlangıçta Hindu ve Müslüman toplumlar arasında birlik çağrısı yapılıyordu. Ancak zamanla Müslümanlar ve Hindular arasında ayrışma arttı ve bölünmemiş bir Hindistan fikri zayıfladı. 1937'de yapılan eyalet seçimlerinde Müslümanlar Cinnah'ın liderliğindeki Hindistan Müslümanlar Birliği'ne oy vermek yerine çeşitli yerel partilere yönelerek güçlü bir temsil elde edemediler. Bu Müslüman liderler arasında ayrı bir devlet fikrinin güçlenmesine yol açtı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte küresel güç dengeleri değişmeye başladı. İngiltere'nin ekonomik sıkıntıları ve artan bağımsızlık talepleriyle boğuştuğu bir dönemde Louis Mountbatten Hindistan'ın bağımsızlık sürecini yönetmek üzere görevlendirildi. Ancak Hindistan'ın bölünmesi konusundaki uzun tartışmaların ardından toplumlar arasındaki gerilimlerin de etkisiyle iki devletli bir çözüme varıldı. 3 Haziran 1947'de açıklanan plana göre Hindistan'ın batısında ve doğusunda olmak üzere iki ayrı Müslüman çoğunluklu bölge Pakistan olarak ayrılacaktı. Pakistan ismi Pencap, Afgan, Keşmir ve Sindh kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulmuştu. Ancak sınırların çizilmesi konusundaki belirsizlikler ve kötü planlama milyonlarca insanın göç etmesine ve şiddet olaylarının patlak vermesine yol açtı. Hindistan'da kalan Müslümanlar Pakistan'a, Pakistan'da kalan Hindular ise Hindistan'a ulaşmaya çalışırken milyonlarca kişi mülteci durumuna düştü. Bu olay tarihin en büyük göç hareketlerinden biri olarak kaydedildi. Yaşanan şiddet olayları sonucunda 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yaşanan büyük trajedilerin ardından 14 Ağustos 1947'de Pakistan, bir gün sonra ise Hindistan devletleri kurulmuş oldu. Ayrıca sınır düzenlemelerine dahil edilmeyen mihracilik ve nizamlıklara iki devletten birine katılma hakkı tanındı. Keşmir sorununun ortaya çıktığı nokta ise İşte tam burasıydı. Keşmir'de nüfus çok büyük oranla Müslüman olmasına rağmen Mihrace, Hari Singh adında bir Hinduydu. Pakistan'a katılması durumunda az sayıdaki Hindu'nun güvenliğinden endişe eden Mihrace, Hindistan'a katılması durumunda ise Müslüman nüfusun ayaklanmasından çekiniyordu. Böylelikle ortada bir siyaset takip eden Mihrace her iki devlete de katılmadı. Himalayaların mistik zirveleri arasında Keşmir Vadisi'nin sakin suları derin bir karmaşanın ortasında kaynıyordu. Ponç bölgesindeki silahsızlandırma girişimleri bölge halkının arasında gerginlik oluşturmuştu. Müslüman toplum Hindulara verildiği iddia edilen silahlar ve Mihrace'nin Hindistan'a katılacağı söylentileriyle huzursuzdu. Gelirlerinin yetersiz olmasıyla birleşen yüksek vergiler halk arasındaki öfkeyi daha da körükleyerek büyük gösterilere sebep oldu. Ancak gösteriler sert müdahaleyle karşılandı. Mihrace güçleri insanları öldürerek gösterilere bastırmaya çalıştı. Bu sert müdahale halk isyanına yol açtı. Ayaklanma liderleri Pakistan'a sığınarak yardım talep etti. Pakistan ayaklanmacılara silah ve eğitim sağlama sözü verdi. Bu sırada Pakistan Cemmu Keşmir'e olan ticari sevkiyatları durdurdu ve sınırdaki Peştun kabilelerini eğitti, silahlandırdı. Ardından 1947'nin Ekim ayında Ponç'ta silahlı bir isyan başladı. Ponç halkı savaşta deneyimli olmaları nedeniyle kontrolü kısa sürede ele geçirdi. Peştun aşiretleri de bölgeye girerek hızla ilerledi ve Mihraci güçlerini kasabalarına sürdü
sürdü, kuşatma altına aldı. Srinagar'a giden yol açılmıştı ancak aşiret güçleri düzensizdi ve yağmacılık gibi faaliyetlerle zaman kaybediyordu. Aşiretlerin sayısı arttıkça Mihraca güçleri daha da köşeye sıkıştı. Sonunda 26 Ekim'de Mihraca resmen Hindistan'a katıldı. Hindistan Keşmir'in kendisine ait olduğunu iddia ederek kuvvetlerini bölgeye göndermeye başladı. Birleşik Hint Mihraca kuvveti Srinagar'a hava yoluyla asker ve teçhizat göndererek aşiret güçlerini mağlup etti. Ancak savaş sadece Keşmir'in bir kısmında değil, Gilgit bölgesine de başlamıştı. Hint ordusu için yeni bir cephe daha açılmıştı. Savaş bir süre dengede kaldıktan sonra Hint güçleri her şeyin başladığı yer olan Ponç'u ele geçirmek için Kasım ayında saldırdı. Ancak Ponç'un kuşatması kaldırılamadı. Karşılıklı saldırılarla devam eden savaşın birinci yılı geride kaldığında Bizan Operasyonu adında bir saldırı başlatan Hindistan tarafı kuzey cephesini hareketlendirdi. Hedefleri Dras şehrine ulaşan ve dünyanın en tehlikeli yollarından birine sahip olan Zojila geçidinden ilerlemekti. Burada çalışma yapan Hint birlikleri katır yollarını motorlu araçların geçebileceği bir hale getirmeye başardılar. Ardından Himalayalara doğru başlayan saldırıyla Pakistan birliklerini Dras'ın gerisine atan Hint güçleri Leh'ten kuzeybatı yönüne taarruz eden diğer bir kolla da birleşmeyi başardılar. Böylelikle Kargil tekrardan Hindistan kontrolüne girmiş oluyordu. Savaş sona ermeden önce Bizon operasyonlarındaki başarılarını Ponç cephesine de sürdüren Hintliler şehri ele geçirdiler. Daha kuzeyde ise Pakistanlılar uzun süredir kuşatma altında tuttukları Skardu'ya girmeye başardılar. Ancak uluslararası arenada savaşı durdurmaya yönelik görüşmeler başlamıştı. 1 Ocak 1949 tarihinde alınan Birleşmiş Milletler kararıyla bir hat belirlenerek ateşkes ilan edildi. Alınan kararlara göre iki tarafın askerleri Keşmir'i terk edecek ve halk kendi geleceğine kendisi karar verecekti. Ancak her iki ülkede birbirine güvenmedikleri için kararlara uymadı, askerlerini Keşmir'den çekmediler. Hindistan kontrol ettiği bölgeleri Cemmu Keşmir adı altında kendi toprağı olarak gösterirken Pakistan kendi hakimiyetindeki bölgelere Azad Keşmir yani Özgür Keşmir adını verdi. Bu durum bölgenin siyasi ve toplumsal dokusunu derinlemesine etkiledi. Yıllar içinde Keşmir'deki ayrılma talepleri arttıkça Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim de tırmandı. 5 Ağustos 2019'da Hindistan, Cemmu Keşmir'e ayrıcalıklar tanıyan anayasa maddesini iptal etti. Bu değişiklikle Cemmu Keşmir'in özel yönetim statüsü kaldırıldı. Cemmu Keşmir ve Ladakh adıyla merkeze bağlı birlik toprağı statüsünde iki ayrı idari birim oluşturuldu. Hindistan'la Pakistan arasında gerçekleşen 4 savaşın 3'ü Keşmir meselesi temelinde yaşandı ve bölgedeki gerilimler bölge halkının günlük yaşamını derinden etkilemeye devam ediyor. Son yıllarda sıkça karşılıklı ihlallere sahne olan kontrol hattındaki çatışmalar nedeniyle iki ülke zaman zaman savaşın eşiğine gelebiliyor.